Mazda 3 ile birlikteyiz. Mazda'nın kompakt sınıftaki modeli olan 3 tamamen yenilendi. Ben de bu aracı kullanmak için İzmir'e geldim ve İzmir'den Ayvalık'a kadar bu aracı kullandım. Şimdi sıra izlenimlerimi sizinle paylaşmaya geldi. Yeni 3 eskiden olduğu gibi hatchback ve sedan olmak üzere iki farklı karoser tipiyle ülkemize ithal ediliyor. Ve şu anda sadece 1.5 litrelik yeni benzinli Skyactiv motorla birlikte ithal ediliyor ülkemize. Tabi Mazda 3'ün motor detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi tasarımından ve iç detaylarından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle otomobilin tasarımından bahsetmek gerekirse bence Mazda 3 hem hatchback karoserinde hem de sedan karoserinde gerçekten çok dinamik çizgilere sahip. Yani Mazda mühendislerinin bu aracı yaparken gençleri hedef aldığı çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Ben şahsen Mazda 3'ün tasarımını kompakt sınıftaki diğer birçok sıkıcı diyebileceğimiz rakibine göre heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Başta da dedim ya, tamamen yenilendi bu otomobil. Yani iç mekanda da önemli yenilikler var. Bunların en başında burada görmüş olduğunuz dokunmatik ana ünite geliyor. Bu ana ünite ekranı zaten Mercedes'in A, B, CLA serilerinden tanıdığımız ekrana çok benziyor. Ama grafikleri ve ekranın çözünürlüğü çok yüksek. O açıdan bence çok başarılı. Ama bence bir eksisi var. O da dokunmatik diye bahsettiğim ekran olması gereken şekilde çalışmıyor. Yani nasıl? Bu ekranı sadece durur vaziyetteyken dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer şu an olduğu gibi seyir halindeyken bu ekran hiçbir işe yaramıyor. Yani onu kumanda etmek için burada vitesin arkasındaki bir ana ünite kumandası var. Buna dokunmanız gerekiyor ve bu şekilde ancak seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. İç mekan tasarımı genel anlamda başarılı. Yani klima kumandalarına rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Vites tam elinizin altında. El freni Japonların her zaman tercih ettiği gibi tam sürücünün bacağının yanında, çok kolay ona da erişebiliyorsunuz. Gösterge tasarımı çok şık. Ortada bir tane büyük devir saati var ve içinde dijital olarak hızı gösteriyor. Onun iki tarafında da yine dijital göstergeler var ama baktığınız zaman göze hoş geliyor. Ben açıkçası bu gösterge tablosunu çok beğendim. Yaşam alanı konusunda ön tarafta hiçbir sıkıntı yok. Arkadaysa o kadar iyi diz mesafesi var ki yani emin olamıyorum ama Mazda 3 belki sınıfındaki en iyi diz mesafesini bile sunuyor olabilir. Benim kullandığım hatchback versiyonda 350 litrelik bagaj hacmi sunuluyor ve zaten kompakt hatchback bir otomobil için bu iyi bir değer. Sıra geldi Mazda 3'ün motoruna. Başta da söylediğim gibi bu araçta sadece 1.5 litrelik benzinli bir motor görev yapıyor. Mazda bunu Skyactiv olarak adlandırıyor ve birçok Avrupalı marka günümüzde küçük hacimli motorlarına turbo besleme koyarak daha fazla güç elde ediyor. Fakat bu motorda bu teknoloji söz konusu değil. Yani bu atmosferik bir motor. 1.5 litrelik hacimden 120 beygir güç ve 150 Nm tork çıkartılmış. Bu değerler günlük kullanım beklentilerini çok rahat bir şekilde karşılıyor. Ama demin de söylediğim gibi turbonun olmamasından dolayı tabii çok atak bir yapıya sahip değil. Yani hızlanmak istediğiniz zaman biraz sabırlı olup üst devirleri zorlamanız gerekiyor. Alt devirlerde tork biraz zayıf kalıyor. Mazda 3'ü isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de benim kullandığım gibi 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Şanzıman fena değil, geçişleri iyi, yani çok hızlı bir yapısı yok ama manuel kullanıma olanak veriyor ve bu şekilde direksiyonun arkasındaki kollarla veya vites kolu üzerinden manuel değişimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu araç Ford Focus platformunda üretiliyor. Yani bu ne demek? Bu otomobilde bir sürüş hazzı, bir sürüş keyfi olması lazım. Ve gerçekten de bana sorarsanız otomobilin süspansiyon sistemi, direksiyon tepkileri gerçekten de bu otomobilden keyif alınabilecek derecede iyi ayarlanmış. Motorun sesi üst devirlere çıktığınız zaman gerçekten böyle atmosferik, güçlü bir motor kullanıyormuşsunuz hissini size yaşatıyor. Son olarak yakıt tüketim değerine değinmek istiyorum. Ama başta da söylediğim gibi bu aracı İzmir'den Ayvalık'a kadar kullandım ve bu bir sonuçta ana yol. Yani şehir içindeki tüketim değerlerini tecrübe etme şansım olmadı. Ama yol bilgisayarında bu mesafe ortalamasında bana 7,5 litrelik bir tüketim gösteriliyor. Bu da fena bir değer sayılmaz. Sonuç olarak Mazda 3 başarılı sürüş özellikleri ve bence şıklık ve sportifliği bir arada sunan kasasıyla farklı olmak isteyen sürücülere iyi bir alternatif niteliği taşıyor.